Channing Tatum, hırsızlık yöntemleri nedeniyle kolluk kuvvetleri tarafından Roofman lakabıyla anılan, hırsız Jeffrey Manchester'ın inanılmaz gerçek hikayesi Roofman'de büyüleyici. Manchester, Kuzey Carolina'da 2 yıl boyunca düzinelerce soygun gerçekleştirmiş, ancak ona kötü şöhretini kazandıran şey hapishaneden kaçışı ve zekice gizlenme stratejisiydi. Roofman, Manchester'ı asla kimseyi incitmek istemeyen, sevimli, iyi bir adam olarak tasvir ediyor. Sıcak ve duygusal duygular, bolca kahkaha ve bir tutam gözyaşıyla dolu. Ancak Manchester'ın suç eğilimlerinin soğuk gerçeğini inkar etmek mümkün değil. Seri bir soyguncu olamaz, insanları silah zoruyla tutamaz ve bir ailenin kalbine dolanamazsınız, ancak ciddi sonuçlarla karşılaşmazsınız. Roofman, 2004 yılında eski bir ABD ordusu yedek askeri olan Jeffrey'nin küçük kızı Becky için bir doğum günü partisi düzenlemesiyle başlıyor. Kızı bir bisiklet istiyor. Ancak meteliksiz ve işsiz Jeffrey'nin bisiklet alacak parası yok. Eski eşi ve 2 küçük oğlu olan Talena, Jeffrey'nin mali başarısızlıkları için artık bahane duymak istemiyor. Jeffrey'nin ordudaki en yakın arkadaşı Steve de onu teselli etmiyor. Jeffrey'nin askerlik yeteneklerini övüyor, ancak şu anki acınası bir kaybeden olduğunu doğruluyor. Hırsız bir aşk hikayesi. Jeffrey, keskin bir göze ve strateji yeteneğine sahip. Telena'yı yerel bir McDonald's'ta çalışırken gözlemleyerek, mağazayı inceleyip en çok paranın ne zaman bulunabileceğini hesaplayarak para sorunlarını çözüyor. Bu çabaları inanılmaz bir şekilde sonuç veriyor ve yetkililer sürekli çatıdan içeri giren bir soyguncu tarafından şaşkına çevriliyor. Ancak Jeffrey'nin şansı sonunda yaver gitmiyor ve ağır bir hapis cezasına çarptırılıyor. Hapishane atölyesinde geçirdiği birkaç hafta, ustaca bir kaçış planı hazırlaması için fazlasıyla yeterli. Ancak bir sorun var. Yüzü haberlerde ve her polis onu ararken nereye saklanabilir? Tamamen şans eseri Jeffrey, gevşek güvenlik önlemlerine sahip ve müdürü Mitch olan bir Toys R Us mağazasına gidiyor. Mitch, kaçak bir mahkumu ağırladığından habersiz. Roofman, Jeffrey'nin Toys R Us maceralarıyla bol bol kahkaha attırıyor. Tatum'un varlığını hiç belli etmeden, mağazayı gizli bir erkek mağarasına dönüştürdüğü sahneler ustalıkla çekilmiş ve Jeffrey'nin çalışanları ve onlara nasıl kötü davranıldığını izlediği ikinci bir sahneye yol açıyor. Kirsten Dunst, Mitch'in zorbalığından bunalan, yeni boşanmış 2 kız çocuğu annesi Leigh Wainscott rolünde. Son derece dindar ve geri dönen oyuncaklarını yoksul çocuklar için kilisesine bağışlamak istiyor. Jeffrey, sahte kimliklerle hayatına dahil olmaktan kendini alamıyor. Toys R Us yaşıyor. Yönetmen, ortak yazar Derek Cianfrance, suç dramalarına ve romantizme meraklı olduğundan Roofman kesinlikle doğru ellerde. Jeffrey, kendi hikayesini kapsamlı bir seslendirme anlatımıyla anlatıyor ve izleyicinin her suçtan sonra tekrar tekrar dile getirdiği mea culpaları duymasını sağlıyor. Jeffrey kötü bir şey yapmak istememişti. Kötü şans ve kötü koşullar onu hırsızlığa zorladı. Kötü kararlar veren iyi bir adam. Bu taktik oldukça etkili oluyor ve Toys R Us onun süpermarketi, dolabı ve kumbarası haline gelirken Jeffrey'i desteklemeye başlıyorsunuz. Jeffrey'nin sevimliliği her suçla birlikte artarken, izleyiciyi kazanan nazik ve belki de sinsi bir baştan çıkarma var. Lee'in Jeffrey'e aşık olması gayet anlaşılır. Yakışıklı, nazik ve cömert bir kişiliğe sahip. Harika bir sahnede Lee, bekar olduğunu kabul ediyor ve bu gizemli hatunla kesinlikle öpüşmesi gerektiğini anlıyor. Jeffrey, çocuklarının mutluluğuyla gerçekten ilgilendiğinde Lee'ye özellikle vuruluyor. Jeffrey, çocuklarını terk etmek istememiş ve teselliyi Lee'in çocuklarıyla ilgilenmekte buluyor. Cianfrance, Jeffrey'nin ailesinin hayatının önemli bir parçası haline gelmesiyle izleyiciyi bir kez daha Jeffrey'nin yanında tutuyor. Tatum ve Dunst, bir Nicholas Sparks aşkından fırlamış gibi harika bir kimyaya sahip. İkisi de teselliye ihtiyaç duyan bu iki kişi arasında elle tutulur bir bağ var. Her iki aktör de türler arasında geçiş yaparak uzun ve başarılı kariyerler yaşadı. Roofman, yeteneklerini ve çeşitliliklerini göstermek için mükemmel bir araç. Ancak sorun şu ki, Lee aslında manipüle ediliyor. Dürüst niyetlerine ve sevgi gösterilerine rağmen Jeffrey nihayetinde bir dolandırıcı. Yalan söylediği için kendini kötü hissediyor ama asla itiraf etmiyor. Tatlı bir aşk. Cianfrance, Roofman'ı grenli bir film şeridi ve biraz soluk bir renk paletiyle çekiyor. Etkisi, neredeyse büyük ekranda bir VHS kaset izlemek gibi. Bu, genellikle eski dönem filmlerinde kullanılan ilginç bir stil tercihi. Açıkça söylemek gerekirse, bu görüntü yönetmenliğine yönelik olumsuz bir eleştiri değil. Roofman iyi görünüyor, sadece yönetmenin tuhaf bir tercihi. Belki de Cianfrance, görsellerin Jeffrey'nin vicdanının bulanık doğasını yansıtmasını istemiştir. Jeffrey'nin nihai kaderi en başından tahmin edilebilir. Roofman'in karakterlerinin
İzleyicinin açıkça gördüğü bir şeye yetişmesini beklemek yorucu olabilir. Ancak Jeffrey'nin entrikalarını ve tatlı bir çiftleşmeyi izlemek gerçekten keyifli. Bununla birlikte Jeffrey'i bir dizi suça rağmen olumlu bir şekilde tasvir eden bir hikaye görüyoruz. Onu aylarca avlayan polisin, onun sevimli haydut imajından pek etkilenmediğine bahse girebiliriz. Miramax ve Paramount Pictures yapımı Roofman, 10 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek.